Harry Frederick Harlow, Ekim 1905'te Amerika'da dünyaya geldi. İlginç deneylerini uygulamak için deneyim kazandığı yer Stanford Üniversitesi'ne 1924'te girdi. Henüz bir lisans öğrencisiyken çok ünlü psikologlarla çalışma şansı yakaladı. Daha çok eğitim psikolojisinin öncülerinden olan psikolog Lewis Terman'la çalıştı. Lewis ona çok şey öğretti. Acaba geleceği görebilseydi yine aynısını yapar mıydı? Harry Frederick Harlow soyadını 1930'da aldı. Yahudi olduğu anlaşılmasın diye soyadını değiştirdi. Harry doktora tezini bitirdikten hemen sonra Wisconsin Üniversitesi'ne kabul edildi. Harry üniversitenin psikoloji bölümünü yetersiz bulduğunu, bölümün geliştirilmesi gerektiğini yönetime ilettiğinde beklediği karşılığı alamadı. Daha sonra üniversitenin karşı caddesinde boş bir dükkan kiraladı ve öğrencilerin yardımıyla burayı primat laboratuvarı olarak adlandırdığı merkeze dönüştürdü. Harry zamanla yeteneğini herkese ispatladı. İdaresi altındaki 40 öğrenciyle birlikte dönemin en iyi doktor araştırmalarını yaptı. 1956'da Psikoloji Derneği'nden madalya aldı. 1967'de Ulusal Bilim Madalyası'nın sahibi oldu. Harry Stanford Üniversitesi'nden Calvin Stone ve Lewis Terman gibi ünlü isimlerle çalıştıktan sonra kendini oldukça iyi geliştirmişti. 1930'da üniversiteyi bıraktıktan sonra kariyerine insan olmayan primatları araştırarak devam etmişti. Özel bir hayvanat bahçesinde öğrenme, bilişsel yetenekler ve bellek üzerine çalışmalar yapıp genel test aparatını geliştirdi. O dönemlerde maymun testleri üzerinde çalışmalar yaparken farklı çalışma metotları keşfetti. Bu da Harry'i bambaşka düşüncelere doğru itecekti. Yapılan öğrenme testlerini öğrenmeyi öğrenme çalışmaları olarak nitelendiriyordu. Bu öğrenme testleri için gelişmekte olan makaklardan yardım aldı. Testler için özel bir makak türü kolonisi kurdu. Adeta onlar için bir kreş ortamı hazırladı. Harry'e göre onları büyüten, koruyan anneleri değil, kendisinin stratejileriydi. Kreş ortamında büyütülen maymunlar, Harry ve öğrencileri tarafından eğitilmişlerdi. Kendilerini nasıl koruyacakları, nasıl beslenecekleri ve temel davranışları bizzat insanlar tarafından öğretilmişti. Fakat bu maymunlar psikolojik açıdan oldukça garip bir haldeydiler. Sosyal eksiklikleri olan, münzevi, sürekli korkan ve aşırı saldırgan tavırları olan bir hale bürünmüşlerdi. Harry'nin sevgi konusunda farklı bir düşünce yapısı vardı. Ona göre canlılar sadece kendilerini koruyan, besleyen ve ilgi gösterenlere karşı bir bağlılık hissediyorlardı. Önemli olan ihtiyaçtı. Anneler sadece ilgiler için seviliyorlardı. Harry bu görüşünü ispat etmek için doğduktan hemen sonra maymunları annelerinden aldı ve bir vekille birlikte büyütmeye başladı. Doğduktan 6 ile 12 saat sonra annelerinden alınan maymunlar 2 farklı vekil annenin olduğu bir odaya yerleştirildiler. Vekil annelerden bir tanesi sert metal tellerden yapılmış bir kafesti. Diğeri ise yumuşak kumaşlarla kaplanmış maymunların sarılmasına olanak sağlayan bir kütüktü. Sert metal tellerden oluşan vekil annenin göğsünden süt geliyordu. Diğer yumuşak kumaştan oluşan annenin ise süt verme özelliği yoktu. Harry süt veren ama katı olan vekil annenin daha çabuk kabullenileceğini düşünüyordu. İlk aşamada maymunun seçme hakkı kendisine aitti. Maymunlar bu aşamada kumaş kaplı yumuşak kütüğü tercih ettiler. Vakitlerinin çoğunu onun yanında ona sarılarak geçirdiler. Bu durum oldukça ilginçti. O zamana kadarki yaygın inanış, insanlar arasında kurulan tüm bağların ortak içgüdüsel dürtülerin sonucu oluştuğuydu. Test anne ile bebek arasındaki fiziksel bağın sadece bebeğin temel gereksinimlerinin sağlanmasıyla değil, aynı zamanda dokunmayla da ilgisi olduğunu gösteriyordu. Anne ile bebeğin yakın bedensel teması aralarındaki bağı güçlendiriyordu. İkinci aşamada bebek maymunlar gruplara ayrıldılar. Bir kısmı kafes vekil anneye, bir kısmı da kumaşla kaplı kütükle baş başa bırakıldı. Kumaşla kaplı kütüğü annesi olarak gören maymunlar oldukça sakin bir yapıdaydılar. Zaman zaman annelerinden ayrılıyor ve dışarıya keşfe çıkıyorlardı. Onlar için herhangi bir olumsuz durum görünmüyordu. Ama sert kafesin yanına verilen maymunlar oldukça saldırganlardı. Her iki grupta aynı oranda besin almasına karşın tel kafesteki maymunlar vekil anneleriyle çok az zaman geçirdiler. Aynı testlere iki grup çok farklı tepkiler verdi.
Kütüğü anne olarak gören maymunlar sakinleşmek için ona sarılırken tel kafesi anne olarak gören maymunlar daha da hırçınlaştılar. Ve sakinleşmeleri oldukça uzun sürdü. Kendilerini durmadan yere atıyorlardı. İleri geri sallanıyor ve anneden oldukça uzakta duruyorlardı. Vekil anneleri tel kafes olan maymunlar ergenliğe girdiklerinde çiftleşmeyi reddettiler. Çoğu uzun süren depresyonlara girdi ve dış dünya ile olan bağlantılarını kesti. Çiftleşip bebek sahibi olan az sayıda maymunsa onlara bakmayı reddetti ve bebek maymunları ölüme terk etti. Deneyler Harry'i farklı düşüncelere itiyordu. Benzer ilişkinin insanlarda da olduğunu düşünüyor, artık anne ve bebek arasındaki bağın ne kadar önemli olduğunu anladığını söylüyordu. Bebekle ebeveyn arasındaki bağ fiziksel ihtiyaçların giderilmesinden çok duygusal yakınlık, sevgi ve saygı göstererek oluşuyordu. Harry deneyi daha da detaylandırmak için ortama bir korku figürü getirdiğinde maymunlar kumaşla kaplı kütüğe gidip sarıldılar. Tel kafesteki maymunlarsa parmaklarını emip hırçın tavırlar sergilediler. 1930 ve 1950 yıllar arasında çocuk yetiştirme tarzı çocuğa karşı soğuk ve mesafeli olunmasını öğütlüyordu. Doktor Benjamin Spock, annelerin belirli bir emzirme programına uyması gerektiğini savunuyordu. Doktor Skinner'a göre emzirme çocuğun ağlamasını durdurmak için bir ödül olarak verilmeliydi. Harry bu düşünceleri de test etti. Yavru maymunların annesi önce onlara süt fışkırttı. Onları demir çubuklarla yaraladı ve şiddet uyguladı. Fakat tüm bunlara rağmen yavru maymunlar bu kötü anneden vazgeçmediler. Ceza verse de dövse de maymunlar annelerinin yanına gidiyorlardı. Harry bu sonuçları görünce sevginin gücü bu olsa gerek demişti. Bebeklerin kucağa alınmaya, sevgiye ve okşanmaya ihtiyaçları vardı. O dönemde bebeklere karşı olan katı düşüncelerin bu sayede bir nebze de olsa yanlış olduğu kanıtlanmıştı. Soğuk ve katı kurallarla dolu çocuk yetiştirme tarzı anlayışı açıkça acımasızlıktı. Harry evladına bakmak için işinden ayrılan annelerin de yanlış yaptığını söylüyordu. Onlara süt vermek için girişilen bu eylem ona göre gereksizdi. Bebekler sadece sevgi istiyorlardı. Bebeklerin temel ihtiyacı sevgiydi. Bunun da anne tarafından verilmesi gerekliydi. Bu açıklamalar o dönemlerde büyük yankı uyandırdı. Hayatını, eşine, bebeğine adamış olan birçok kadın iş hayatına girdi. Harry bir sonraki deneyde peluştan yapılma vekil anne hazırladı. Fakat bu vekil anne hareket edebiliyor, sallanabiliyordu. Bu sayede bebek maymunlar vekil anne ile hem oynama şansı elde edecek hem de onunla yakınlık kurabileceklerdi. Bebek yetiştirmek için sadece temas değil, hareket ve oyun da olması gerekiyordu. Oldukça iyi giden bu deney maymunlar ergenliğe girdiğinde yine aynı sonucu verdi. Hepsi antisosyal davranış göstermeye başladı. Bir vekil annenin gerçek bir annenin yerini tutamayacağı artık aşikardı. Harris sonuçlarını 1958'de Amerikan Psikoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sundu ve bulgularını Amerikan Psikolog Dergisi'nde Aşkın Doğası başlıklı klasik makalesinde yayımladı. Harry ve öğrencilerin yürüttüğü deneyler uzun yıllar devam etti. Bebek maymunlar 3, 6, 12 ve 24 ay süresince yalnız bırakıldılar. Sonunda ortaya psikolojik olarak ağır hasar almış maymunlar çıktı. Testlerde hiçbir maymun hayatını kaybetmemişti. Fakat sonrası için aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değildi. 3 ay yalnız kaldıktan sonra doğal ortamına salınan maymunlardan bir tanesi yemek yemeyi reddetti ve 5 gün sonra hayatını kaybetti. 12 ay yalnız kalan maymunlarsa sosyal açıdan bitmişlerdi. 6 ay yalnız kalan maymunlarsa normal yetiştirilen maymunların yanına konulduklarında kısmen ortama adapte olmayı başarmışlardı. Harry Harlow 2 kez evlendi. İlk evliliğini öğrencisi olan Clara ile yaptı ve bu evlilikten 2 tane evladı oldu. 1946'da çocuk psikoloğu Margaret ile evlendi. Margaret kanser yüzünden 1971'de hayatını kaybetti. Harry 1 yıl sonra ilk eşi Clara ile yeniden evlendi. 1981'de Arizona'da hayatını kaybetti. Harry'nin deneyleri erken yaşta bakım, şefkat ve sosyal ilişkileri anlamamıza katkı sağladı. Harry 20. yüzyılın en çok atıf yapılan 26. psikoloğu oldu. Fakat bu deneyler elbette çok sayıda tepkiler de aldı. Maymunlara uyguladığı kötü muamele hiçbir mazeret kabul edemezdi. Birçok meslektaşı bu insanlık dışı deneyleri kınadı. Öğrencileri Harry'nin yararlı bir deney yaptığını düşünüyordu. İçlerinden bazıları bu deneyleri yapmaya devam etti. Çıkan tabloda bebek maymunların psikolojik durumları o kadar içler acısıydı ki çoğu ölmekten beter bir haldeydi.
gelişim adına hayvanlara zarar vermek gerekli miydi? Bir kesime göre bu bilimin olmazsa olmazı, diğer bir kesime göre ise bu kabul edilemez bir durum.